Güneşin kavurduğu, tozun genizleri yaktığı bir vadi hayal edin. Burası Kerevizdere. Ama askerler ona başka bir isim verdi. Ölüm Vadisi. Havada sadece barut kokusu yok. Çürüyen bedenlerin, susuzluğun ve binlerce kilometreden gelen bir gurbetin ağır kokusu var. 1915 yılının o kanlı yazında, Çanakkale'nin kayalık yamaçlarında sadece Türkler ve İngilizler yoktu. Burada, Fransız bayrağı altında savaşan fevkalade bir mozaik vardı. Marsilya'nın dar sokaklarından gelen işçiler, Senegal'in kızıl topraklarından kopup gelen siyahi tirayörler, Cezayir'in güneşinde kavrulmuş zualar ve dünyanın her yerinden gelen lejyonerler. Fransız arşivlerinin tozlu raflarında saklı kalan bu hikaye, 80 bin askerin umutlarını, acılarını ve Gelibolu'nun derin yarıklarında kaybolan hayallerini anlatıyor. Hazırsanız, tarihin en büyük trajedilerinden birine, Fransız siperlerinin içinden bakmaya başlıyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın Avrupa'daki cepheleri, 1914 sonuna gelindiğinde aşılması imkansız kör düğümlere dönüşmüştü. Kuzey Denizi'nden İsviçre sınırına kadar uzanan devasa bir siper hattı, insanlığı çamurun ve tel örgülerin içine hapsetmişti. Fransız Genelkurmayı tüm dikkatini Batı cephesine vermişken, İngiliz Deniz Bakanı Winston Churchill'in aklında başka bir plan vardı. Osmanlı İmparatorluğu'nun yumuşak karnına saldırmak. Boğazlar geçilecek, İstanbul düşürülecek ve Rusya'ya can damarı açılacaktı. Fransız Yüksek Komutası başlangıçta bu maceraya sıcak bakmıyordu. Onlar için asıl düşman Paris'in kapısına dayanan Almanlardı. Ancak siyasi baskılar ve müttefik dayanışması galip geldi. Fransa, Çanakkale'ye gönderilmek üzere Doğu Sefer Kuvveti'ni yani Corps Expéditionnaire d'Orient'ı kurdu. Bu birlik, Fransa'nın sömürge imparatorluğunun minyatür bir kopyası gibiydi. 18 Mart 1915 sabahı, müttefik donanması tarihin gördüğü en görkemli ama en talihsiz saldırılardan birine başladı. Fransız savaş gemileri Suffren, Gaulois, Charlemagne ve Bouvet, Boğaz'ın dar sularına girdi. Ancak Türk topçusunun direnişi ve Nusret'in döşediği o gizemli mayınlar, Fransız denizcilik tarihinin en büyük felaketlerinden birini hazırladı. Fransız zırhlısı Bouvet, sadece 2 dakika içinde suların altına gömüldü. 600'den fazla Fransız denizci, Ege'nin serin sularında son uykusuna daldı. Bu olay, Fransız kamuoyunda derin bir şok yarattı. Denizin sadece gemilerle geçilemeyeceği anlaşılmıştı. Artık kanın toprağa karışma vakti gelmişti. Denizdeki başarısızlık, büyük bir amfibi harekatı zorunlu kıldı. 25 Nisan 1915 sabahı, İngiliz ve Anzak birlikleri, Yarımada'nın batı ve güney kıyılarına çıkarken, Fransızlara kritik bir görev verilmişti: Kumkale. Boğaz'ın Asya yakasındaki bu çıkarma, aslında bir şaşırtma harekatıydı. Amaç, Anadolu yakasındaki Türk bataryalarının Seddülbahir'deki müttefik çıkarmasını ateş altına almasını engellemekti. 6. Karma Sömürge Alayı öncülüğündeki Fransız birlikleri, Kumkale kıyılarına ayak bastı. Siyah tenli Senegalli askerler, Türk topraklarında ilk kez görüldüğünde büyük bir şaşkınlık yarattı. Fransız arşivleri, Senegalli tirayörlerin süngü hücumlarındaki cesaretini ballandırarak anlatır. Harap olmuş kale ve köy ele geçirildi. 500 Osmanlı askeri esir alındı. Ancak bu başarı geçiciydi. Türklerin kararlı karşı saldırıları ve stratejik plan gereği Fransızlar, 26 Nisan gecesi sessizce geri çekilerek Boğaz'ın karşı yakasına Seddülbahir'e nakledildiler. Kumkale, Fransızlar için zaferle başlayan ama hemen terk edilen bir başlangıçtı. Seddülbahir'e ayak basan Fransız birlikleri, müttefik hattının en sağında, Boğaz tarafındaki bölgeye yerleştirildi. Burası, derin yarıklar ve kayalık tepelerle dolu, savunulması kolay ama fethedilmesi imkansız bir araziydi. Fransız askerlerinin karşısındaki en büyük engel, Alçıtepe'nin Açibaba, heybetli gölgesiydi. Fransızların asıl savaşı ise, bugün adı hafızalardan silinmiş bir derede geçti: Kerevizdere. Kerevizdere, müttefiklerin Kirte Savaşları serisinde Fransız kanının en çok aktığı yer oldu. Fransız askerleri buradaki siperleri kazarken bile ölümle burun burunaydı.
Bölge o kadar dardı ve siperler birbirine o kadar yakındı ki bazen Türk ve Fransız siperleri arasında sadece 5 ile 10 metre kalıyordu. Arşivler, Kerevizdere'nin tabanının çürüyen cesetlerle dolduğunu, toprağın kandan balçağa dönüştüğünü yazar. Fransız askerleri bu dereye Boulevard de Charonne, yani Kadavra Bulvarı ismini takmışlardı. General Gouraud, namı diğer Şampanya Aslanı, ordunun başına geçince siperleri gezerek askerlere moral vermeye çalıştı. Ancak kendisi de bir patlamada ağır yaralanarak kolunu kaybetti ve tahliye edildi. Fransızlar için Çanakkale, her geçen gün daha da karanlık bir çukura dönüşüyordu. Fransız ordusunun belki de en hüzünlü hikayesi Senegalli askerlerinkidir. General Charles Mangui'nin Siyah Kuvvet, Force Noire teorisi, Afrikalı askerlerin modern savaşın endüstriyel gürültüsüne ve travmasına karşı Avrupalılardan daha dayanıklı olduğunu iddia ediyordu. Bu ırkçı ve bilim dışı teori, binlerce Batı Afrikalı gencin hiç bilmedikleri bir coğrafyada ölüme gönderilmesine neden oldu. Senegalliler, Çanakkale'nin kavurucu sıcağında başlangıçta dayanıklı görünseler de sonbahar yağmurları ve kışın dondurucu soğuğu başladığında trajedileri derinleşti. İncecik üniformaları içinde donan, ciğerleri Akdeniz'in nemine alışık olmayan bu gençler, mermiden çok hastalıktan ölmeye başladılar. Fransız komutanlığı, Senegallilerin soğuğa dayanamadığını görünce onları Mısır veya Cezayir'e kışlak için göndermeyi tartıştı. Ancak siyasi nedenlerle çoğu cephe gerisindeki adalarda sağlıksız koşullarda bekletildi. Onlar ne için savaştıklarını bile tam anlamadan Gelibolu'nun yabancı toprağına gömülen isimsiz kahramanlardı. Fransız poylularının, piyadelerinin günlük hayatı tam bir sefalet hikayesiydi. Su o kadar kıttı ki askerlerin en büyük lüksü matara dibinde kalan bir yudum kirli suydu. Toz fırtınaları her şeyi kaplıyor, yemekleri yenmez hale getiriyordu. Ama asıl düşman sineklerdi. Milyonlarca sinek hem cesetlerin hem de canlıların üzerinde geziniyor, dizanteri ve tifo taşıyordu. Fransız mektupları, vatanlarından gelen haberlere duyulan açlığı anlatır. Ancak posta servisi düzensizdi ve hiçbir Fransız askeri Çanakkale'deyken izin yapıp evine gidemedi. Bu mutlak izolasyon askerlerde derin bir melankoli yarattı. Siperlerde kum torbası bittiğinde ölen arkadaşlarının bedenlerini siper duvarı yapmak zorunda kalan askerlerin tanıklıkları bugün hala insanın kanını donduruyor. Bir Fransız doktorun notlarında şu satırlar geçer: "Burada ölüm, hayatın tek gerçeği. Siperler artık birer mezarlık, mezarlıklar ise birer siper hattı." 1915 yılının sonuna gelindiğinde müttefikler için Çanakkale'nin bir sonu olmadığı anlaşıldı. Bulgaristan'ın merkezi devletler yanında savaşa girmesiyle Sırbistan çökmüş ve müttefiklerin odağı Selanik'e kaymıştı. Fransız birlikleri Aralık 1915'ten Ocak 1916 başına kadar sessizce Yarımada'yı terk ettiler. Fransa'ya dönen askerler, Verdun ve Some'da yaşanan devasa kayıpların gölgesinde kaldılar. Kamuoyu, Batı cephesindeki dehşete o kadar odaklanmıştı ki, Çanakkale'den dönenlere Selanik bahçıvanları diyerek alay ettiler. Onlara göre Çanakkale, güneşin altında yapılan bir tatildi. Oysa Fransız Doğu Sefer Kuvveti, Gelibolu'da 27 binden fazla evladını ölü, yaralı ve kayıp bırakmıştı. Bugün Çanakkale'ye, Seddülbahir'e gittiğinizde, Morto koyunun hemen üzerinde sessiz bir bekçi gibi duran beyaz bir anıt görürsünüz. Bu, Fransız askeri mezarlığıdır. 2240 askerin isminin yazılı olduğu haçların arkasında 4 büyük toplu mezar, osuar, bulunur. Bu toplu mezarlarda kimliği tespit edilemeyen yaklaşık 12.000 askerin kemikleri yatar. Bu anıtın üzerindeki fener, sadece ölen Fransız askerlerini değil, aynı zamanda savaşın anlamsızlığını ve binlerce kilometre öteden gelip bu topraklarda dostça yatan insanların hikayesini aydınlatır. Fransız arşivleri bize şunu hatırlatır: Çanakkale, sadece bir ulusun varoluş mücadelesi değil, aynı zamanda dünyanın her köşesinden gelen insanların ortak trajedisidir.